köyün bekçisi elinde pompalı tüfeğiyle bekliyor abi nehrin kenarında. Kaza yaptık. Motoru devirdi bizim deli olan. Herkese selamlar. Hayte Yolları Prodüksiyon'un kaliteli seyircileri. Şu an evlerinize Etiyopya'nın Oma Vadisi'nden misafir oluyorum. Türkiye'ye uzaklığımız nereden baksanız ana vatana 6000-7000 kilometre civarlarında ve 2000 rakımdayız. Bugün sizlerle birlikte Karo kabilesini ziyaret edeceğiz. Şu an sabahın erken saatleri, saatimiz 7.30'u gösteriyor. Bulunduğumuz köyden Karo kabilesine yaklaşık 2,5 saat civarında bir motor yolculuğu yapacağız arkadaşlar. Video geçmeden önce az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olur ve o kadar çok içerik üretiriz. O zaman ne diyoruz? Hayte Yolları Prodüksiyon yeni bölümü sunar efendim. Belgeselin tamamına geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Uzun zamandır aldığım en çok sorulardan bir tanesi yurt dışında yaşamak istiyoruz veya iş kurmak istiyoruz. Bununla ilgili size harika bir tavsiyeyle geldim. Dünyasal ailesi. Firma Avustralya'da bulunuyor. Özellikle Avustralya, Kanada ve Amerika'da yaşamak isteyenler için, vatandaşlık almak isteyenler veya oturum almak isteyenler için çok şahane fırsatlar sunuyor. Eğer siz de yararlanmak isterseniz ekranın sol köşesine Instagram bilgilerini bıraktım. Açıklamalar kısmında da var. Oradan tıklayıp benim adımı vererek destek alabilirsiniz. Kendilerine de Afrika turumu destekledikleri için çok teşekkür ederim. Abi, are you ready? Okay, let's go. Hazırsak gidebiliriz arkadaşlar. Başlıyoruz. Motorumuz da bu. Apache Fikret. Yolumuz uzun bugün abi. Yolumuz uzun. Allah'tan burada hava sıcak da çok sıkıntı yaşamıyoruz. Bizi çok etkilemiyor arkadaşlar. Çok çetin yollardan gidiyoruz. Asfalt yolu bitirdik. Şimdi köyün içerisine geldik. Şöyle solda monumentler var. Böyle değişik bir çubuklar falan yapmışlar. İşte arazi sahibinin kime ait olduğunu falan belli ediyormuş o da. Birçok yerde böyle iniyoruz. Kardeşim geçiyor, sonra ben biniyorum motora. Bakar mısınız? Öyle köylere ulaşmak kolay değil arkadaşlar. Hava sıcak bu arada. 35 derece falan bir hava sıcaklığı var. Şimdi geldik arkadaşlar Karo kabilesine. Bir tane evin içini göstereceğiz. Her eve giriş için para ödüyoruz. Burası evlerden bir tanesi. Burada toplamda 3000 kişi yaşıyormuş. Gördüğünüz gibi kıyafet giymiyorlar üzerlerine. Sadece alt tarafı kapatıyorlar. Okay. Can I... Okay. Girdik evin içine. Oh, burası bayağı büyükmüş. Okay. How many person in live here? 10. 10 person. Yeah, because father and mother, then 8 children. 8 children. This father, mother and 8 children. Yes. We live in one How is your life? life. It's traditional, natural. Natural There's life. no problem. No problem. We're living natural. Do you have this in village, in market, maybe another shop? We don't have market. How do you buy in market, in shop, in Termo In stick? Turmi. Turmi. We buy something. Coffee. Yeah. Coffee because Yeah. every morning people are doing the coffees. That's why they can go to buy Turmi coffee sometimes. But it's before. But now some people are making like little bar Yeah. and then they sell anything. They buy here. Omo River in near, yeah? Omo River is here. Yeah. We'll sell later. So carrot traps are located. There's a different little bit. In Hammer here we do by group 1 2 years. The man is cutting the ear on the left side, which is the getting the merit. Yeah. We cut the ear on the left side, which is do the bull jumping. And then after that, when you get the merit, there's a payment to the lady's parents. You pay 127 goats. Wow. 7 goats. 127 goats. 27 goats. One wife. One wife, because Wow. there's a polygam also. With one guy he has 3 wives like that, and then you can miss pay
for each 127 goats. Wow. Bir tane If you have evlenmek için, family, eş almak için 127 tane keçi veriyorlarmış. Interesting. yeah, when the family is really rich, yeah, you can get more than 3, 4, 5 like that, man. They're the polygamy. But the first weapon is must be your families for you choose, and then they pay for you that payment. 127 goats, your families pay to you. But the first wife. Wow. But the second one, you can pay by yourself. And if you want, you can get the second wife. Second wife and third wife, no problem. No Yeah. problem. Because, and then you can make it the separate house to them. Yeah. What is this? As a nail, Yeah. it's just for decoration, for beauty. Hmm. All women they using that one. When after 7 years, Yeah. they put the nail here, and then after sometimes they can outside and then when they drink the water, Yeah. and then they can wash it their hand like this. Okay. Nice. So beautiful. Yeah. Vay be. Çatısı da böyle evin arkadaşlar. Yağmur falan. Rain is no problem ya. No problem, not getting it. Yağmur yağdığında içeriye su falan girmiyormuş. Bayağı izole etmişler etrafını. Çok güzel ya. Village person in job in farming only. Yeah, they can make farmland Yeah. down to the river bank. It's people, but now they have government giving to them Yeah. some water funds, and they can cultivate outside. Okay. Because the problem is about dam, but not enough water. They don't get it to water. That's why they don't have also enough food. Farming is corn. Yeah, they cultivate corn, black beans. Yeah. Black beans. Yeah, And selling to city after. and they don't sell it. They don't sell. Only is eating. Yeah, it's only for the families. Families they have own land to making farmland. This color white in tribe in symbol. Yeah, it's symbol, yeah, because it's just they can painting the white one only. But at the bull jumping, the wedding ceremony days, they have different colors to painting. They have red, yellow, black, and white. Wow. And So interesting. yeah, so they have also. Bizimle boya falan yapıyorlarmış. Evin büyük annesi geldi. Ortamımız böyle. Yeah. But the woman painting just only face. So nice. Yes. Yeah, so beautiful. I like it in natural life. Yeah, my country is half in natural life. Where from? Turkey. Turkey. Yeah. It's Asian. There's a Turkish here. Ah, yeah, cotton farm. There's a cotton This farm. here? No, it's the 3 years ago. But now Yeah. they leave it already. The government takes that land and then they give to the sugar factories. Wow. And now the Ethiopian people are working there. But the Burada- Turkish are they live there. Yeah. Pamuk tarlası varmış Türkiye'nin arkadaşlar 3 sene önce. Hala var da 70-80 kilometre uzaktalar. It was three. Şimdi nehir kenarına geldik arkadaşlar. Omo Nehri'nin kenarında bir kabile burası. Karaların yaşadığı yer. Bütün ihtiyaçlarını, duş işlemlerini falan aynı zamanda suyu da bu nehirden hallediyorlar. Ne kadar temiz olduğunu bilmiyorum ama çok iyi görünmüyor yani. Kabilenin bütün üyeleri şu an burada dinleniyorlar. Çoluk çocuk herkes. Bakar mısınız? Hello. Tuhaf gözlerle bakıyorlar kameralara. Ama şöyle söyleyeyim, artık buralar yani izole olmuş bir kabileliği kalmamış. Tamamen ticarete dönmüş durumda. Para vermeden burada hiçbir şey yapamıyorsunuz. Fotoğraf, video vesaire. Her attığınız adım için para veriyorsunuz. Yapılan her işlem için para ödüyorsunuz. Hi, how are you? Bebe. Karınları şiş. Sanırım
sudaki enfeksiyondan kaynaklı olabilir. Birçok çocuğun böyle mideleri şiş durumda burada. Enfeksiyon kapmış sanırım. Çünkü suyun yani hiç temiz olduğunu düşünmüyorum. Köyün bekçisi elinde pompalı tüfeğiyle bekliyor abi burada nehrin kenarında. Herhangi gelecek bir taarruza karşı tedbirdeler sürekli. Şu aşağılar hep şeymiş, önceden pamuk tarlasıymış, 2-3 sene önce Türklerinmiş. Şimdi Türkler burada Turmi şehrindeler diye biliyorum. Birkaç kişi söyledi bana burada. Eğer ulaşabilirsek onlarla da bir röportaj yapacağız. Bayağı bir Türk varmış burada, pamukçu yapıyorlarmış, pamuk işi. Yanlarında da kabile üyeleri çalışıyor. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Amazon ormanları gibi. Mükemmel bir ortam. Çocuklar böyle coşuyorlar, eğleniyorlar. Yüzlerindeki sembol ise buranın kültürü gibi diyebiliriz aslında. Her sabah kalkıp böyle yüzlerini beyaz renge boyuyorlar. Neyle yaptıklarını bilmiyorum ama kile benziyor biraz. Şurada aynı zamanda bir tur aracı daha var. Bunlar da 3-4 kişi gelmişler. Avustralya'dan fotoğrafçılar. Çok gelen giden oluyor ya. Ya burada iyi para kaldırıyorlar diye düşünüyorum. Dayım da burada bakın. Köyün aksakallısı büyüyor. Evet. Dayımın dişleri şekil. Bu neden payyan ki var dedi. Bakar mısın çenesini delmiş. Siyah manga yo. Bu da burada bilge ve önder büyük bir kişi olduğu anlamına geliyormuş. Pipet gibi bir şey takmışlar çenesinin içeriye. Çoğay. Aferin. Tane çoğay. Diğer tur ekibinden bir tanesi drone kaldırdı. Hemen taarruz sandılar. Hepsi ayaklandı. Drone'u indirmesini istediler ama sonra turdan biri olduğunu söyleyince problem yok dediler. Bu gibi şeyler sıkıntı, burada dikkatli olmanız lazım. Yoksa adam var ya patatesi çevirirler yemin ederim. Eğer olur da buralara gelmek isterseniz rehberimizin bilgilerini ekrana bıraktım. Açıklama kısmına da yazdım. Oradan benim adım vererek iletişim sağlayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Okula geldik şimdi. Farklar burada bizi takip ediyor. What's your name? Şevki. My name is İbrahim. Nice to meet you. İngilizce de biliyor Şevki. Mahallenin küçük çocuğu Şevki Bey. Burası da okul arkadaşlar. İlkokul. Burada eğitim öğretim görüyor bu ufak çocuklar. Öğretmen de varmış bir tane. Toplamda 130 öğrenci varmış. Okulun içini göstermek istiyorum size. Today is a holiday. Holiday. Yeah, they start on Monday. Bugün tatilmiş abi okullar. Hafta sonu çalışmıyormuş. Pazartesi açılacakmış okul sıraları. Aynı bizdeki gibi eski sıralar. Bizim ilkokulda da böyleydi küçükken. Aynen. İşte bu okulda eğitim öğretim görüyorlar arkadaşlar. Şevki ve ablası burada bir sanatçı. Böyle resim yapıyorlar gelen insanların yüzüne. Good. Yeah. No, thank you. My face in allergy. 8 tane sınıf varmış arkadaşlar. 130 tane öğrenci yani o sınıfın içerisinde okumuyor. 8 tane sınıf. Göstereyim böyle ufaktan sınıfları teker teker. The school room is 8, but also this one for the teachers. Wow, teacher room. Can I enter it? No, It's closed. It's closed. Ya, öğretmenler odasıymış burası. Alfabe falan var duvarda. This office, I think. The office, yeah. Öyle göstereyim abi alfabeyi de size. Burası da yine bir sınıf. Kapıyı kilitlemişler. Asma kilitle. Öğretmen de geliyor. Hi, how are you? Yeah, thank you. Okulun bahçesi. Teneffüs oldu mu çocuklar buraya çıkıp eğleniyorlar, koşuyorlar, coşuyorlar, oynuyorlar. Evet, sınıfların halini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani içler acısı bir durum ama burada yaşayan halk için aslında normal. Yani kendileri için normal görüyorlar. Bu yaşantıyı çünkü onlar tercih ediyorlar. Şehirde yaşamayı da pek sevmiyor açıkçası. Sınıfın hali böyle. Hijyen biraz sıkıntı. Birçoğunuz yazıyordu bir önceki videoda yorumlarda. İşte o nasıl yaşam tarzı, çıplak yaşıyorlar falan. Çıplak değil. Bunların yaşam felsefesi böyle abi. Dağda yaşıyorlar, izole olmuşlar. Dünyadan yani uzaklar, teknolojiden uzaklar.
O yüzden buradaki halk için normal aslında bu gibi şeyler. Yadırgamamak lazım. Biz de bu coğrafyaya doğabilirdik. Yollar çok sıkıntı burada. Zaten yürüyerek, bisikletle falan böyle şeyler sakın aklınızdan geçmesin. Şunu da belirtmek istiyorum. Buraya bir tur rehberi, bakın tur rehberi ve ayrıca kabilenin içinde bir lokal rehber olmadan asla ve asla giremezsiniz. Büyük ihtimal sizi öldüreceklerdir. Yani dikkat edin, bu gibi şeylere cesaret etmeyin abi. Yani ben bile turla geliyorsam kesinlikle turla gelin. Biliyorsunuz ben turları falan çok sevmem ama mecburuz. Yani bu kıtada mecbursun abi turla gezmeye, rehberle gezmeye veya bir koruma polisi tutmaya. Evet abi, sonunda korktuğumuz başımıza geldi. Kaza yaptık. Motoru devirdi bizim deli olan. Are you okay? I'm okay. Look, are you okay? Yeah, okay, no problem. You can go. Evet arkadaşlar, ufak bir kaza yaptık az önce gördüğünüz üzere. İlk defa başıma öyle bir şey geliyor yani. 3 yıllık dünya turunda ilk defa kaza yapıyorum. Çocuk çünkü çok asi, çok çılgın, çok tehlikeli. Seviyor sürat yapmayı. Oğlum diyorum, senin ülkende asfalt yok, sen neyin kafasına yaşıyorsun? Toprak yolda 50 ile 60 ile gidiyor. En son bizi yere bir yapıştırdı abi. Vallahi kevgire döndük. Normalde o gibi yollarda bizi indiriyordu. Kendisi devam ediyordu. Geçiyordu, sonra öyle biniyorduk. Bu sefer öyle bir inisiyatif almadı kardeşim. Pat yerdeyiz abi. Bir de abi de diyor ki are you fine, are you fine? Oğlum diyorum iyiyim. Yine diyor ki are you fine, are you fine? Şöyle dizimde biraz ufak bir hasar var. Bir de kolumun altında. Ben sol tarafa düştüm. O da aynı şekilde sola düştü ama beni koruyan şey çantalarım oldu. Arkamda büyük sırt çantam vardı. Zaten o taş gibi. Önde de ekipman çantam vardı. Allah'tan kamera elimdeydi. Elimde olmasına rağmen mikrofon falan biraz zarar gördü. Çanta olmasa belki kafam yere gelecekti. Taşlık çünkü arazi. Sıkıntı yaşayacaktık ama bunu da böyle atlatmış olduk. Sonra bizim oğlan ağlamaya başladı hüngür hüngür. Motor onun değilmiş. Kiraymış. Bu da çünkü rehber ama yani şirket sahibi değil. Orada çalışan benim anlaştığım ajantada. Dedim motorun parası falan sıkıntı olacak dedi. Dedim hallederiz, sen canını sıkma. Bindik motora, tekrar devam ettik. 5 kilometre gittik. Bu sefer de lastik patladı. Moralim bozuk olduğu için o an çekemedim o görüntüleri arkadaşlar. Sonra yoldan geçen başka bir tur aracı vardı. Beni aldılar. Orada İspanyol bir arkadaşla tanıştık. 40 dakika beni şehir merkezine gönderdiler. 3 saat sonra motor geldi tamirden. Bizim oğlan tabii darmadağın olmuş. Ona rağmen başkente geldik. Cinka'dayız şu an. 5 saatlik motor yolculuğu. Hayatımda yaşadığım en kötü motor yolculuklarından bir tanesiydi. Ben bu kabilelerle ilgili daha önce çok tövbe ettim gitmeyeceğim diye ama işte 5-6 ay geçiyor, soğuyor her şey vücutta. Tekrar gitme isteği, arzusu geliyor. Yani şu anda bir daha diyorum kendi kendime gitmeyeceğim hiçbir kabileye ama eminim 3-4 ay sonra yine kanalda göreceksinizdir büyük ihtimal kabile videosu. Sıkıntı yok, olur böyle şeyler. Moral bozmamak lazım, motive olmak lazım. O çocuğun psikolojisinde mesela başka bir turist olsa belki ona bağıracak, çağıracak, küfürler, hakaretler edecek ama ben her zaman onu motive etmeye çalıştım ve sıkıntı yok dedim, no problem. Çünkü üstümdeki kıyafetlerim falan da yırtıldı. Sandı o da işte marka pahalı falan, dedim no problem oğlum, önemli değil dedim. Hayattasın ya, hayattayız dedim. Sıkıntı yok, kıyafetlerin yerine geri gelir. Böyle yani arkadaşlar. Ufak bir maceraydı bizim için de. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz ne zorluklarla içerik üretmeye çalışıyor. Şu kardeşinize bir yorum, beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Etiyopya'nın Cinka şehrinden herkese selamlar, saygılar, sevgiler.